TRT Radyo 1'de Renkli Anlar devam ediyor. Son 15 dakikanın içindeyiz sevgili dinleyiciler. Sanal dünyada yolculuğumuzu başlatıyoruz bu süre içerisinde. İnternet Pazarlama Danışmanı ve Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Aytaç Mesci bizimle birlikte. Her 15 günde bir olduğu gibi hoş geldiniz. Merhabalar, Sayın Mesci. Ve beraberinizde konuğumuzla geldiniz. Dijital pazarlama uzmanı, aynı zamanda Google AdWords uzmanı Sayın Ahmet Durmuşoğlu. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Konumuza geçmeden hemen bu AdWords'un ne olduğunu tanımlayalım mı Sayın Mesci? Ben çok merak ettim. Tabii. Aslında bu AdWords tanımını ileride Ahmet Bey daha profesyonelce tanımlayacak ama öncelikle Google reklamcılığından başlayalım. Google internet reklamcılığında dünya çapında çok önemli bir noktadadır. Türkiye için kabul edersek de Türkiye'de aslında internet reklam piyasasının %80'ine hakimdir. Yani internet reklamcılığında Türkiye'de ödenen bütçenin %80'i bugün Google'a harcanıyor. Bunları ayrıntılı, bu AdWords nedir? Bunları ayrıntılı tanımlamasından evvel önce Ahmet Durmuşoğlu'nu bir tanıyalım. Ondan sonra bunları karşılıklı konuşuyor olacağız. Öncelikle merhaba. Reklamcılık mezunuyum. Bundan 4,5 yıl önce üniversiteden mezun oldum. Daha sonra 4,5 yıldır pazarlama iletişim sektöründe çalışıyorum. Bunun son 2,5-3 yıldır Google AdWords tarafında, yani arama motoru pazarlaması tarafında uzmanım. Hem Türkiye'de hem ulusal hem uluslararası birçok büyük firmanın Google tarafında hesaplarını yönettim. Peki o zaman tekrar baştaki soruya geri dönelim. AdWords nedir? Aslında hani AdWords aslında reklamla kelimenin birleştirilmesinden çok güzel iki birleşmesinden oluşuyor. Google reklamcılığı ve AdWords nedir? Bundan başlayalım abi. Google reklamcılığı derken sizin de söylediğiniz gibi aslında tam tabir bu Google reklamcılığı. Bu ikiye ayrılıyor. Öncelikle birinci tarafı Google AdWords arama motoru pazarlaması dediğimiz Google arama sayfası sonuçlarında hem üst tarafta ve sağ tarafta ücretli yayınlanan sponsor linkler. Bu zaten en çok bilinen kısım. Bir de bilinmeyen bir tarafı var. Google'un aslında 10 binlerce web sitesi üye ve bu siteler aracılığıyla bu Google ağına dahil bu siteler. Bir de Google AdWords'ün Google reklamcının tarafının web sitesi tarafı var. Yani bu biraz şundan bahsediyorum. İki kişi var, iki taraf var. Bir, ücretini verip reklam vermek isteyen firma tarafı var. Bunlar AdWords kısmında yer alıyor. Bir de ücreti karşılığında reklamı yayınlamak isteyen siteler var. Bunlar da ayrı bir kısımda yer alıyor. Parasını verenler hem arama motorlarında çıkarken bir de bu gönüllü olarak kendi sitesinde yayınlanıp karşılığında ücret alan sitelerde de yayınlanıyor. Görünüyor. Tabii. Ayrıca burada başka ufak bir bilgi daha vereyim. Google'un kendisinin anlaşmada olduğu farklı arama motorları da var. Bu platformlarda da bu reklamları verdiğinde görünür hale geliyor ama Türkiye'de çok fazla etkisi olmuyor. Çünkü yabancı dillerdeki diğer arama motorları olduğu için oralarda reklamlar çıkıyor. Şimdi o zaman ikinci önemli soruyu soracağım. Google reklamcılığının ne yararı var? Google reklamcılığının niye reklam verelim ki? Google reklamcılığının en büyük yararlarından birisi bir kere Google reklamcılığı yeni medya diye adlandırdığımız medyanın içerisinde yer alıyor. Geleneksel medyadan en büyük farkı hedeflenebilir ve ölçümlenebilir olması. Yeni nesil bir reklamcılık olduğu için geleneksel mecrada reklam veren büyük firmalar sadece büyük firmalar verebiliyor bütçelerle orantılı olarak. Ama AdWords mantığında küçük ve orta dereceli firmalardan büyük firmalara kadar birçok firma reklam verebiliyor. En büyük yararlarından birisi hem ölçümlenebilir olması hem hedeflenebilir olması. Hem de aynı zamanda küçük ve orta boy işletmelerinde reklam verebilmesi. Ölçümlenebilir dediğin şey yani
kime görüleceği veya kimin tıkladığını mı ölçüyoruz? Kısaca hemen bahsedeyim. Ölçümlenebilirden kastım şu: Google AdWords sistemi içerisinde Google reklamlarını şehir, dil, demografik yapılara göre hedefleyebiliyorsunuz. Örneğin sadece İstanbul'daki kullanıcıları hedefleyebiliyorsunuz ya da sadece sizin Ankara'da bir işletmeniz var ve Ankara'daki işletmenizle ilgili sadece Ankara içerisinde hizmet veriyorsunuz örneğin. Yani diğer diller sizi çok ilgilendirmiyor. Sadece Ankara'yı hedefleyebileceğiniz reklamlar yapabiliyorsunuz. Bunun ne faydası var? Bunun şöyle bir faydası var. Mevcut bütçenizi aslında optimize etmenize yarıyor. Çünkü reklam fiyatı da ona göre aynen öyle. şekilleniyor. Geleneksel medyada böyle bir şansınız yok aslında çok fazla. Arama motoru pazarlamasında hani son kişiye kadar, açıkçası harcadığınız son kuruşa kadar hepsini ölçümleyebiliyorsunuz. En büyük özelliklerinden birisi bu. Bunun için küçük, orta ve orta boy işletmelere büyük faydaları var. Özellikle AdWords reklamcılığının. Anladım. Yani şunu anlıyorum. Biz gazete veya dergiye reklam verdiğimizde tabii o Türkiye'de satılan herkes o reklamı görmekte yükümlü ama belirli bir bölgeye sadece reklam verdiğimizde internet üzerinden bunu vermek daha etkili Peki oluyor. yazılı, görsel medyada olduğu gibi prime time gibi bir ayrıcalıklı bölümü Tabii var ki. mı? Yani zaman ayarlaması. Google reklamcılığının özelliklerinden birisi de şu: sizin örneğin bir iş yeriniz var ve bu iş yeriniz sadece öğlen 1 ile 5 arası hizmet veriyor. Örneğin pizzacısınız. 1 ile 5 arası hizmet veriyorsunuz. Zaman hedeflemesi yapabiliyorsunuz. Şehrin dışında bir zaman hedeflemesi de yapabiliyorsunuz. Örneğin benim reklamlarım sadece 1 ile 5 arasında çıksın diyorsunuz. Yani dediğiniz gibi o kendi prime time'ınızı belirleyebiliyorsunuz. En önemli noktalardan bir tanesi. Özellikle yurt dışında zamanlama yaptığınız zaman siz buradaki ülkedeki saate girdiğinizde burada girdiğiniz saate göre o ülkenin prime time'ına aynı saatte eşleyebiliyor. Ondan da bir bahsederiz. Denk düşüyor yani. Tabii evet. Yani bu da çok önemli. Eskiden mesela ilk başlarda bu yoktu. Sonradan bu özellikleri eklediler. Peki kabaca şöyle işin başlangıçlarına yeni başlayanlar için Google reklam nasıl verilir? Google reklamı aslında iki şekilde verebilirsiniz. Birincisi profesyonellerden destek alabilirsiniz. İkincisi Google'un aslında internet üzerinde çevrim içi çok ciddi bir eğitim merkezi var. Oradan da kendiniz okuyarak öğrenebilirsiniz. Çok basit düzeyde hesap yönetebilirsiniz açıkçası. Google'un hedeflerinden birisi de bu. Herkesin bir şekilde AdWords okumasını istiyorlar. AdWords'ü öğrenmesini istiyorlar. Kısaca bir AdWords hesabı oluşturmak için bir mail adresine fatura bilgilerine ihtiyacınız var. Bunun dışında bir cümle topluluğu oluşturuyoruz. Reklam metni bir anahtar, örneğin bir ürününüz var. O ürünle ilgili anahtar kelimeler, yani kişilerin arayabileceği anahtar kelimeleri oluşturuyorsunuz. Daha sonra az önce bahsettiğimiz hedeflemeleri yaparak mevcut hedef kitlenize ulaşabiliyorsunuz. Genelde Google'ın reklam metninde 4 tane alan vardır. Bir ana başlık dediğimiz kısım, iki tane tanımlama karakter limiti olan 2 tane tanımlama cümlesi, bu reklam metnini neye kısaca anlatan, bir de bağlantı dediğimiz, yani onu tıklayınca hangi adrese gideceği dediğimiz bir kısa tanımlama alanı vardır. Yurt dışında ve dünyada farklı kısımları da var. Google'un yeni kattığı, henüz Türkiye'de aktif olmayan özellikleri var ama kısaca aslında tanımlaman kısım bu. Peki anahtar kelimelerin çok seçilmesi veya doğru anahtar kelimelerin seçilmesi için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Öncelikle sattığınız ürünü iyi tanımanız gerekiyor. Bir de ikincisi, sonuçta insanlar bir hizmet almak için, bilgi almak için ya da bir ürün satın almak için arama motorlarında arama yapıyorlar. İnsanların arama kelimelerini, arama sözcüklerini dikkate alarak bu anahtar kelimeleri belirlemekte fayda var. Anladım. Burada anahtar kelimeden kastımız şu: arama motorlarında insanlar bir şeyleri yazarak bilgi topluyor ve bu sonuç çıktığında o yazdıkları kelimeyle ilişkilendirilmiş reklamlar sağda veya üstte çıkar. O yüzden de aslında sizin hangi kelimede bulunduğunuzdan çok kişiler sizi hangi kelimelerde aradığını tespit edip o kelimeleri yazmanız daha önemli hale geliyor. Örneğin ben bir yemek tarifi bakacağım. Tabii ki. Onunla ilgili girdiğim bir iki kelime karşıma o konuyla ilgili reklamları çıkıyor. Mesela lokantanız varsa lokantanızın isminden çok misal veriyorum, bir yemeğin adıyla o reklamı vermeniz daha etkili olmasından bahsediyor. Mesela son dönemde işte yaz geldi ve tatil çok revaçta. Arama motorlarında en fazla aranan kelimeler işte ucuz tatil, işte Side tatil, Antalya, pansiyon gibi. Mesela bu arama anahtar kelimeler mesela miktarı hacim olarak yükseldi. Yaz döneminde olduğu için. Mesela
dönem dönem bu tarz şeyler yükselebiliyor. Örneğin sonbaharda da mesela saç dökülmesiyle ilgili çok fazla anahtar kelimeleri aranıyor. Çünkü mevsim dönümü neredeyse 3 katına kadar çıkabiliyor. Bu ne işe yarıyor? Bu şu işe yarıyor aslında. Bizim offline dediğimiz, yani insanların gerçek ihtiyaç ve almak istedikleri hizmetlerle online tarafa yansıması. Yani sizin eğer bir saç dökülmesiyle ilgili bir ürüne ihtiyacınız varsa önce bilgi almak istiyorsunuz. Daha sonra satın almak istiyorsunuz. Bunun için de öncelikle arama motorlarında arama yapıyorsunuz. En önemli özelliği de arama motorunda zaten diğer mecralardan en önemli farkı da o. Yani ilgili kişiye ilgili reklamı tam da ihtiyacı olduğu zamanda karşısına çıkarıyor. Peki burada mesela normal bir kampanyada bir sürü kelimeyi satın almak doğru bir strateji mi? Yani çok büyük, çok fazla param var. 500 tane kelimeyi almak da doğru bir strateji oluyor mu? Veya çok parası olan bu kadar kelimeyi alıp daha iyi reklam mı yapmış oluyor? Aslında bir arama motoru pazarlama uzmanı reklam oluştururken, bir kampanya oluştururken öncelikle ürünü çok iyi tanıyor. Daha sonra örneğin sizin bir mobilya mağazanız var ve ürün çeşitleriniz var, skalalarınız var. İşte masa, sandalye, koltuk. Her birinin arama motorunda anahtar kelimelerini, insanların aramaları farklı. Örneğin işte ne bileyim ucuz masa, dikdörtgen masa, kare masa gibi. Hepsi için biz ayrı ayrı reklam grupları oluşturur. Ayrı ayrı anahtar kelimeler oluşturur. Onlara göre oluştururuz ve daha sonra onlara göre ücretlendirilir. Arama motorunda, yani arama motoru pazarlamasında kelimelerin satın alınmasından ziyade tıklama başı maliyet diye bir olay var. Yani insanlar arama motoru sayfasında, Google'ın arama sayfasında gördükleri hiçbir şeye aslında müşteriler ücret ödemiyor. Sadece tıklandığı anda, yani ilgili kişi tıkladığı anda ücret ödüyorsunuz. Onun için aslında 500 kelime de olsa siz sadece ilgili reklama tıklayan kişiler için bir ödeme tahakkuk ediyor müşteri tarafına. Peki burada o zaman ben şunu anlıyorum. Yani biz normalde Google mantığında reklam verdiğimiz zaman hiç kimse tıklamazsa biz bir para ödemeyiz. Eğer da iki sistem var. Bunlardan birisi tıklama başı maliyet. Az önce bahsettiğim de 1000 gösteri başı maliyet dediğimiz bir sistem var. 1000 gösteri başı maliyet de daha çok firmaların marka imajına yönelik çalışmalarında kullanılır. O da şudur. Ben 1000 kere gösteriliyim. 1000 gösterinin sonunda işte 1000 gösterinin başı maliyet, sabit bir ücret ödeyeyim. O ücret de farklı tabii ki şeylerle oluşuyor. Ama dediğim gibi hani iki tarafı var bunun da. Hem tıklama başı maliyet hem de 1000 gösterinin başı maliyet. Burada biraz daha teknik kısma gireceğim ama bunu öyle söylememiz lazım. Çünkü bir kalite puanı dediğimiz kısım var. Normal aslında reklam verenlerin birbirinden ayıran en önemli kısımlarından bir tanesi. Bu kalite puanı nedir? Kalite puanından çok kısa bahsedeyim. Kalite puanı aslında Google demokratik bir reklam verme çeşidi diyebiliriz. Çok paranız varsa birinci sıraya çıkacaksınız diye bir durum yok. Eğer birçok farklı şey var. Yani işte kalite puanının yüksek olması için. Eğer kalite puanınız yüksekse birinci sıradakinden daha az ücret ödeyebiliyorsunuz. Kalite puanı da bu işe yarıyor. Bu değerlendirmeler adil bir şekilde yapılabiliyor mu? Evet, bu sistem adil bir şekilde yapılabiliyor. Bu bir sistem zaten. Hani bunu sistem belirliyor. Kendi içerisinde çok dinamik bir yapısı var. O dinamik yapı içerisinde bunlar adil bir şekilde değerlendirilebiliyor. Pekala. Burada biraz kurumsal kısımlara geçmeye başlayacağım. O da şimdi firmalar kendileriyle birlikte kendileri bu reklam verirken bir de profesyonel ajanslarla da çalışabilirler. Burada hani firmalara neler önerebiliyorsun veya profesyonel ajans olarak neler önerebilirsin? Dikkat etmeleri gerekenler neler? Arama motoru pazarlaması da aslında firmaların, şirketlerin, kurumların pazarlama iletişimi stratejileri içerisinde kollardan bir tanesi sadece. Onun için mevcut stratejileri doğrultularında hareket etmelerini öneririm ben. Yani ihtiyaçlar ve sonuçlar doğrultusunda gitmelerinde fayda var. Çok büyük hesaplarda içeride birilerinin çalıştırmaları da gerekebilir ya da bir ajansa da vermeleri gerekebilir. Dediğim gibi bu tamamen ihtiyaçla alakalı bir durum. Yani dediğim gibi ihtiyaçlarla burada alakalı. Ben önemli bir noktaya çok kısa olacak ama sanıyorum süremiz sona geliyor. Gerekiyor. Burada istiyorsanız aradan sonra bunu bahsedeyim. Ara değil, program bitiyor Sayın Mesci. Önemli bir noktadan bahsedeceğim o zaman. Çok kısa lütfen. Tamam. Firmalar normalde mesela kriz olduğu zaman bütçelerini kesiyorlar. Bütçelerini kesmelerine yerine biz aslında bu internet reklamcılığı bütçelerini bir parça yükseltmelerini öneriyoruz ki çünkü uzun vadede kazanç sağlasın. Hiç kesmelerinden daha çok iyi yatırımlar olabilir.
onlar için de. Siz kesintisiz gittiğimiz için daha ara var zannettiniz Aynen ama öyle, sohbet de aynen çok akıcıydı. Anlayamadık zamanın nasıl geçtiğini. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle teşekkür ve veda öncesi sizi tebrik ediyoruz. Sağ olun. Dinleyicilerimizle de paylaşalım. Teşekkürler. Aytaç Mesci çok yakın bir zamanda hayatına bir yenilik kattı, evlendi. Evet, çok Kutluyoruz teşekkür efendim ederim. sizi ve eşinizi. Bir başka programda yine birlikte olacağız. İnternet Pazarlama Danışmanı, Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Aytaç Mesci ile. Ve bugün konuğumuzu bizimle buluşturdu Sayın Mesci. Dijital pazarlama uzmanı ve Google AdWords uzmanı aynı zamanda Ahmet Durmuşoğlu konuğumuzdu. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, Sayın sağ olun. Durmuşoğlu.